Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Evet, biraz bir ara vermiştik. Ramazan ayındayız. Oruçlarımızı tutuyoruz. O yüzden ben de biraz oruçluyken çok enerjik olamadığım için böyle biraz ara vermiştim. Bu arada tabii ki boş durmuyorum. Ara ara yine böyle tarifler çıkarıyorum. Böyle de size küçük, çok şirin, sevimli, boyu neredeyse böyle kumanda boyu kadar, boyumuz 27 santim ve tatlış bir kızla geldim. Evet, bu kızımızı daha çok böyle bu pandemi süresinde çocuklarımız biliyorsunuz evlerdeler, canları sıkılıyor. Böyle el işi öğrenmek isteyen küçük kızlarımız için daha çok onları düşünerek yaptım. Veya böyle çocuğunuza gezmeye giderken yanına çantasına koyabileceğiniz minnak küçük bir bebek. Evet, şimdi bebeğimiz dediğim gibi 27 santim boyunda. Elbisemiz bu şekilde çıkabiliyor. Düğmeleri açıldığında gördüğünüz gibi elbisemiz ayrı. Bunu çıkarabiliyoruz. Yine ayakları da çıkabiliyor. Patiklerimiz. Bunu böyle bütün yaptım ki bu bebeğimizi istediğiniz gibi farklı farklı kıyafetler giydirebilirsiniz. Ve mesela hemşire yapabilirsiniz, polis yapabilirsiniz. Her türlü bir mesleği yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani böyle bazen arkadaşlar hediye yapmak isteyen oluyor. Küçük oyuncak yapmak istiyor. Bu boyda bir bebeğe her türlü kıyafeti örebilirsiniz. Şimdi gerekli olan malzemelerimizi sıralayalım. Evet, ten rengi olarak bir tane 50 gram yarnak cins veya kartopu amigurumi koton veya böyle periya olabilir arkadaşlar. Bir tane yetmekte. Yarnak cins dokusu biraz daha yumuşak. Bunu daha çok tavsiye ediyorum. Bunun dışında elbiselerim için böyle Peria'nın Everest mercerizesini kullandım. Bu iplerime kıyamıyordum arkadaşlar. Çok güzeller. 50 gram ama çok ince olduğu için sürümü fazla. Kıyafetlerini bununla ördüm ve çok güzel oldu. Çok kesinlikle tavsiye ederim. Diğer bebeklerinize de örebilirsiniz. Dokusu, parlaklığı harika. İnceliği de öyle. Çok kibar oldu. Şimdi ben bu seferki bebeğimde kırmızı ve beyaz kullanacağım. Bundaki Minnie Mouse kostümlü bir kız yapacağım arkadaşlar. Yani bu renkleri yapmayacağım. Siz isterseniz bu şekil yapın. İster farklı renkler kullanın. Bu böyle bir olsun. Saçım için bir dahakine siyah yapacağım. Minnie'nin saçlarını çağrıştırsın diye. Yani siyah beyaz biliyorsunuz kostümü. Daha öncekinde böyle bir bakır kızılı kullanmıştım. Turuncu gibi, kiremit kırmızı gibi. Bunlar hep tiftik arkadaşlar. Tiftik ipler çok güzel. Bunları hep videonun altına nereden aldığımı belirteceğim. Şimdi bunun dışında gözlerimiz 10 milim. İstediğiniz gözleri takabilirsiniz. Benimkiler bal rengi gözlerim. Tığlarım da 2.20. Şu şekilde odaklayalım. Evet. Tığım 2.20. Elbisesinde 2 numarayla ördüm. İpimiz biraz ince. Evet, bu şekilde şimdi hemen bebeğimizin ayağıyla, önce kollarımızdan başlayalım arkadaşlar. Kollarımızı hazırlayalım. Daha sonra örerken hemencik takıveririz. Şimdi kollarımızla başlıyoruz. Evet, sihirli halkamızla başlayacağız. Şu orta parmağıma 2 kere doluyorum ipimi ve
bir tane sabitleme zinciri yaptım. Parmağımı çıkarıyorum. Şimdi bu halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi ipimi çekiyorum. Ve çektiğimde burada kısalan ipimiz var. Kısalan ipimizi çekeceğiz. Şimdi bunu bıraktık ve kısalan ipi çekeceğiz. Odaklanmamız güzel değil. İyice çekiyorum. Evet, şimdi tekrar ipimi çekiyorum. Onu bıraktım. İpi çektim. Ve sihirli halkamızı oluşturduk. Şimdi ilk sık iğneme batarak sadece bu sırada ilmek kaydırıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Yani CC yaptık. Bir zincir çektim ve her bir sık iğnemin içerisine çift batıyoruz. Birinci çift, ikinci çift, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Evet, 6 sık iğnemin her birine çift battım ve sayımız 12 oldu. İkinci sırayı bitirdik ve sıramızı belirlemek için araya bir ip koyalım. Sıramızı kaybetmeyelim. Şimdi 3. sıramızda 3 ve 4. sıramızda yani 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Her birine tek batacağız. Evet, 2 sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi 5. sıramızdayız. Hemen bir tane azaltma yapıyorum. Öndeki 2 tane katı alıyoruz ve hepsini bir örerek bir tane sık iğne yaptık. Bir tane azaltmış olduk. Geri kalan 10 sık iğneye yine tek batıyoruz. 2 3 4 9 ve 10. 10 tane tek battım. Ve 11 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 6. sıramızdayız. Yine bir tane azaltma yapıyorum. Ve geri kalan 9 tane sık iğneyi tek batıyorum. Evet, şimdi bundan sonra 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Ara ara da elyaf dolduracağız arkadaşlar. Ördük de ondan sonra en son doldurma yapmayın. Gördüğünüz gibi davulcular da çalıyor. Sahur saati geldi diye. Çok şükür bu sene de Ramazan'ı gördük. Bayramı da görürüz inşallah. Evet, bu şekilde elimi doldurdum. Yaptıkça ara ara 5 sırada bir veya 5, 6, 7 sırada bir elyaflarınızı doldurun arkadaşlar. Şimdi 10 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Evet, size biraz davul dinlettim arkadaşlar. Kültürümüz olan. Şimdi biraz ördüm ve tekrar elyaf dolduracağım. Kollarımızı çok sıkı yapmamıza gerek yok. Biraz yumuşak olsunlar. Yani gayet normal dolduralım.
Hani hep sıkı dolduralım diyoruz ya, ama kollarda buna o kadar gerek yok. O zaman da çok kazık gibi oluyor. Normal dolduralım. Evet, böyle yeterli. Evet, 10 sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördüm arkadaşlar. Bu arada bebeğimizi de böyle elbisemizi çıkardım. Bedenimiz bu şekilde olacak. Şimdi kolumuza devam ediyoruz. 17. sıramızdayız. Şöyle sıramı belirlemek için ipimi koyalım. Şimdi hemen birinci sırama ve birinci sık iğnemize çift batıyorum. Ve 9 taneyi de tek batıyoruz. Hepsine tek batıyoruz. Şimdi bir tane arttırdık. Ve sayımız 11 sık iğne oldu. Bundan sonra bir sıra düz öreceğiz. Evet, 18. sıramızı düz ördük arkadaşlar. Şimdi 19. sıramızdayız. Yine arttırmayla başlıyoruz. Bir tane arttıralım. Bir ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Ve geri kalan 10 sık iğneye tek batalım. Ve tekrar bundan sonra bir sıra düz öreceğiz. Yani eksiltme arttırma yapmayacağız. Evet, 20. sıramızı düz ördük ve şimdi 21. sıradayız. Yeniden bir tane arttırıyoruz. Çift battık yani. Ve geri kalan 11 sık iğneye tek batıyoruz. Ve sıra sonunda 13 tane sık iğnemiz oldu. Bu son arttırışımızdı. Bundan sonra 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Toplam 23 sıra olacak arkadaşlar. 23 sırada bitirmiş olacağız. Evet, 2 sıra düz ördüm arkadaşlar ve ilmek kaydırarak bir zincir çekiyorum ve ipimizi kesiyoruz. Evet, kolumuzu bitirdik. Toplam 23 sıra ördük. En son 13 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi diğer kolumuzda aynı öreceğiz. Ve şimdi de tabanımıza başlayalım. Ayağımıza başlayacağız. Evet, tabanımız için 6 tane zincir çekiyoruz. Şimdi bir tane ipimi sabitledim. Bunu saymıyoruz. Bundan sonra 6 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6. Birinciyi atlıyoruz. İkincinin içerisine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Peş peşe 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi zincirimin her birine tek sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincirimize. 1, ikinci zincirime ve 3. zincir. Son kalan zincirimin içerisine de 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Köşemizi döndük. Ve kalan 3 zincire tek battık. Birinci sıramızı bitirdik arkadaşlar. Toplam 13 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi farklı renkli araya sıramızı belirlemek için ip koyalım. Yeni başlayanlar için bu çok gerekli. Sıranızı şaşırmamak için. Şimdi ikinci sıramızdayız. Şimdi bu 3 tane sık iğnemizin her birine çift batıyoruz. Birinci çift. Peş peşe arkadaşlar. İkinci çift.
ve 3. çift. Sık iğnelerinizi sıkışa örün arkadaşlar. Sakın gevşek yapmayın. İçindeki elyaflar dışarı çıkmasın. Doldururken açılma olmasın. Şimdi 3 tane sık iğneye tek batıyorum. 1, 2 ve 3. Evet, 3 tane düz ördüm. Yine köşemdeki 4 tane sık iğnemin hepsine çift batıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane peş peşe arttırma yaptım. Kalan 3 sık iğneme tek batıyorum. 2 ve 3. İkinci sıramızı bitirdik. Ve 20 tane sık iğne oldu. Şimdi 3. sıradayız. Tekrar ipimi araya koydum. Şimdi bir tane tek, bir çift yapıyoruz. Bir tek, bir çift. Bir tek ve bir çift. Evet, burası tabanımızın topuk kısmı. 3 tane arttırma yaptık. Bu düz olan kısımlarda hiç arttırma yapmıyoruz. Sadece köşeleri dönerken arttırma yapıyoruz. Şimdi 4 tane sık iğneme tek batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 sık iğneye tek battım. Diğer köşeye geldim. Bacağımızın ve ayağımızın ön kısmı orası. Parmak kısmı. Bir arttırdım. Bir tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Bir tek ve bir arttır. Toplam burada 4 tane arttırdık. Topukla 3 tane. Toplam 7 tane arttırma yapmış olduk. Kalan 3 sık iğneye tek batıyorum. Ve 3. sıramızı bitirdik. Ve 27 tane sık iğnemiz oldu. Taban bitti arkadaşlar. Şimdi BLO yaparak yukarıya çıkacağız. Yani şuradaki sık iğnemiz ortaya değil de, yani içine değil de şuradaki tek kata batacağız. Tek kattan öreceğiz. Ve bir de arkasındaki şuradaki çıkıntıyı da alıyoruz. Daha sağlam olsun diye, açılma olmasın diye. BLO'dan örüyoruz. Bir de bir arkadaki ters sık iğneden örüyoruz. Şurada bir tepecik var. İkisini beraber alıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde hepsine tek batıyoruz. Ve bu şekilde yukarıya doğru dönmüş oluyor. Evet, 4. sıramızı BLO'dan örerek bitirdik arkadaşlar. Şimdi 5 ve 6. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batacağız. Evet, 2 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi 7. sıramızdayız. Ve burun kısmında artık azaltma yapacağız. Keseceğiz. Evet, 10 tane sık iğneye tek battım. Şimdi 8 tane azaltma yapacağım. Öndeki katı alıyoruz ve bir sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6
7 ve 8. 8 tane kesme yaptık. Yani azalttık. 16 tane sık iğnemizi azaltmış olduk. Ve son kalan sık iğneme tek batıyorum. Ve 7. sıramızı bitirdik. 19 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, 8. sıramızdayız. Yine 10 tane sık iğneye tek batıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 sık iğneye tek battık. Şimdi 4 tane azaltma yapıyoruz. Birinci azaltma. İkinci azaltma. Üçüncü azaltma. Ve dördüncü azaltma. Peş peşe 4 tane azalttık. Son kalan sık iğneye tek batıyoruz. 15 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, 9. sıramızdayız ve işaretli yerimizden itibaren 11 sık iğneye tek batıyoruz ve bir tane azaltma yapıyoruz. Bu son azaltmamız. Artık ayağımız oluştu. Bir tane azalttım. Kalan 2 tane sık iğneye de tek batıyorum. Ve 14 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi bundan sonra 10 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Şimdi ayağımıza taban keseceğiz arkadaşlar. Daha böyle bebeğimiz dik durabilmesi için. Şimdi bunun için yoğurt kabı gibi, dondurma kapları gibi plastiklerden faydalanacağız. Şimdi bu şekilde ayağımızı yoğurt kapağın üzerine koyuyoruz ve kalemle çiziyoruz. Bir kapataslık olarak şöyle bir çizdim. Şimdi bunu makasımla keseceğim. Yani bu büyük de gelebilir. Tekrar düzeltme yapacağız. Şunu şöyle bir keselim. Tekrar ayarlayacağız. Evet, tabanımı tekrar üzerine koyarak ayarladım. Fazla gelenleri kestim. Şimdi içerisine koyalım. Şöyle bükerek. Evet, tabanımızı da bu şekilde yerleştirdik ve güzelce elyafla dolduruyoruz. Bir makasın ucuyla da sıkıştıralım. Sıkıca dolduralım. Evet, eksiltme arttırma yapmadan toplam 10 sıra düz ördük arkadaşlar. Örgülerimizi döne örüyoruz. O şekilde ördüğümüz için de bakın bu tarafa doğru kayma yapmakta. Ortaya doğru gitti. Şimdi 20. sıramızdayız. Arka ortada bir tane arttırma yapacağım. 1 2 3 4 5
6 tane tek battım. Tam arka ortada bir tane arttırıyorum. Yani bir ilmeğin içine çift batıyoruz. Şimdi geri kalan 7 tane sık iğneme tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. Bir tane arttırdık ve 15 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bundan sonra 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batıyoruz. Evet, 2 sıra düz ördük arkadaşlar. Ve şimdi 23. sıramızdayız. Tekrar 7 tane sık iğneyi tek batıyoruz. 3 4 5 6 7 ve yine arka ortada bir tane arttırıyoruz. Evet, çift battım ve geri kalan 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 sık iğne tek battık ve sayımız 16 oldu. Bu arada doldurmaları ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi yine 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğim. Evet, 26. sıramızdayız arkadaşlar. Şimdi yine başlama yerine itibaren 8 tane sık iğneyi tek battım. Yine arka ortada bir tane arttırıyorum. Çift batıyorum yani. Evet, bir artış yaptık. Ve kalan 7 sık iğneyi tek batıyoruz. Ve sayımız 17 oldu. Yine 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Evet, 29. sıradayız arkadaşlar. Şimdi yine 9 tane sık iğne tek batıyoruz. 4 5 6 7 8 ve 9. Arka ortaya geldik. Yine bir tane arttırma yapıyoruz. Ve sayımız 18 oldu. Ve geri kalan 7 sık iğneye tek batıyoruz. 3 4 5 6 ve 7. Evet, arttırmamızı bitirdik. Bu son, bakın, 1 2 3 4 arttırma yaptık arkada. Şimdi 2 sıra düz örerek bacağımızı bitiriyoruz. Evet, 30 ve 31. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan düz ördük ve 18 sık iğnemiz var. Şimdi artık ipimizi keseceğiz. Ondan önce 5 tane bu tarafı daha sık iğne öreceğim. Başlangıç yerim ortada olmasın diye. 3 4 ve 5.'yi ilmek kaydırarak bir zincir çekip kesiyorum. Başlangıç yerinden sonra bu tarafa 5 sık iğne daha ördüm. Çünkü buradan devam edeceğim beyaz iple. Ortada kalsın istemedim. Evet, ve ayağımızı, bacağımızı bitirdik arkadaşlar. Diğer bacağımızı aynı şekilde öreceğiz. Kolumuz da yine aynı. Evet, bu videoda küçük bebeğimizin kol ve bacaklarını çalıştık. Bir dahaki videoda bacaklarımızı ekleyeceğiz. Gövdemizi yapacağız.
Evet, ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.